Merhabalar, Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş keyifli sohbetle beraber olacağız. Tıraşı çektiğim gün bayramın son günü. Buradan herkesin geçmiş bayramını kutlarım. Aslında yavaş yavaş yaza doğru gidiyoruz ama Ayvalık'ta bugün özellikle kıştan kalma bir hava var. Yani hava bayağı soğuk. Dün akşam fırtınalıydı biraz. Yani bayağı rüzgarlıydı ve sağanak yağmur vardı. Yağmur bayağı yoğun bir şekilde hala devam ediyor. Ve ben o yüzden bugün kullanacağım ürünleri aslında kış yani kışa uygun ürünler kullanmak istedim. Fırsat bu fırsat dedim hazır. Birkaç tane öyle yine kıştan kalma ürünlerimizi kullanalım. Yavaş yavaş vedalaşalım. O ürünleri göstermeden önce bugünkü videomuzun konseptinden biraz bahsetmek istiyorum. Bugün çekeceğimiz video aslında bir alet incelemesi olacak. Ya elimizdeki son alet, yani kayda değer son alet diyebilirim. Kullanmadığımız şu an henüz bazı aletler var. Bir tane satın aldığım bir alet var. O da gelecek yakın zamanda ama yani bu sona bıraktığım aletlerden de biraz. Az solistler son çıkar dedim. Ve şöyle göreceğiniz üzere Rex Supply Company'nin Rex Ambassador denilen böyle full çelik üzerinden ayarlanabilir kadranı olan şöyle üst tarafından ayarlıyoruz. Şu şekilde alttan üst tablayı çıkartıyoruz. Şöyle iki parça aleti dediğim gibi full çelik bir alet kendisi. Alette kullanacağımız jilet şöyle jilet Silver Blue olacak. Kullanacağımız sabun dediğim gibi hani kıştan kalma ürünlere veda partisi diyebiliriz bugün için. Kullanacağımız aleti gösterdim. Hani bayağı kallavi bir alet. Yani fiyat olarak da ağırlık olarak da konfor olarak da kendini hissettiren bir çizgisi olan güzel bir alet. Bugün uzun uzun konuşacağız bu aletle ilgili ve ayarlanabilir aletlerle ilgili. Onun yanında kullanmak istediğim yine kallavi bir sabun olsun istedim. Şöyle tabak kıştan kalma ürünlerimiz. Ben kokusunu seviyorum. Köpük formunu seviyorum. Güzel bir sabun. Bugün onu kullanacağız. Bu sabunu köpük haline getireceğimiz fırça yine kallavi bir fırça. Daha önce kullanmıştık biliyorsunuz. Kendisi Samoan Owners Club serisinden kiraz saplı olan modeli bir domuz kılı fırça. Bayağı yoğun kılları, uzun kıl yapısı var. Hani güzel bir fırça. Bugün de benim yüzümde bir haftalık bir sakal var diyebiliriz. Bir haftalık bir sakalla böyle uzun domuz kıllarına sahip bir fırça kullanmak istedim. Yani bu aletin yanında da bunu uygun gördüm. Tıraş sonrasında ise tabağa çok uygun olduğunu düşündüğüm Fluid'in losyonu var. Onu kullanacağız. Daha önce biliyorsunuz üzerine bir tane ben böyle bir sprey pompası almıştım. Yani tabak sabunla kendisine çok uygun bulduğum için yine onu kullanacağız. Evet, yavaş yavaş sabunumuzu şöyle ufaktan bir su alalım, sabunumuzu ıslatıyorum ben kendisini. Ben aslında videodan önce bir duş aldım. Yani sakallarım aslında gayet yumuşak. Biraz şöyle önden bir yıkarız. Köpüğü yükledikten sonra ondan sonra köpüğü uygularız. Şöyle fırçayı aldım ben. Bir iki kere silkeledim, biraz sıçradı. İyi, kameraya gelmemiş. Görüntüde herhangi bir bozulma yok. Tabak sabunu yazları kullanmıyoruz genelde. Yani yaza biraz ağır kaçıyor. Yani daha mentollü ürünler tercih ediyoruz. O yüzden havalar hazır soğukken şöyle kullanabildiğimiz kadar kullanalım ki çok özlemeyelim kendisini. Çok özlersek yazın da kullanırız. O ayrı tabii ki. Ama şöyle bir saniye, ben bir hazır tam yüklemeyi bitirmeden bir yüzümü yıkamak istiyorum açıkçası. Dediğim gibi yani tıraş öncesi için yüzü yıkamada çok uğraşmayacağım çünkü duş aldım. Sakallarım şu an tıraş olmaya gayet uygun. Böyle
Sabunu yüklerken taşan sabunları yüze almak istiyorum. Onun için de yüzümün yıkanık olması gerekiyor ki şöyle şunları toplayalım. Yüze uygulayalım. Ayrıca bugün denemek istediğim bir teknik var. Geleneksel tıraş kulübünden Erkan abiyle konuşmuştuk bunu. Kendisi bu bilgiyi ya yabancı bir yayıncıdan ya da yabancı bir forumdan edindiğini söylemişti. Şimdi biz yüzde köpürtürken ilk önce fırçayı biraz yüklüyoruz. Sonra yüze uyguluyoruz. Ama genelde ne oluyor? Uyguladığımız köpük yüzde biraz kuru kaldığı için, su bakımından eksik olduğu için su ekleme yapıp tekrar yüze devam ediyoruz. Bu teknikte ise şimdi yüze sabunu ilk önce süreceğiz. Su ekleme işleminden önce böyle aletimize, jiletimizi takacağız. Birkaç işimiz daha varsa onları halledeceğiz. O esnada bu yoğun kıvamlı sabun yüzde biraz kalacak. Ve sakalları bir nebze daha yumuşatacak. Bu yöntemin etkili olduğunu kullanıp deneyenler var. Biz de deneyelim. Bakalım bizde bir etki yaratacak mı? Evet. Gillette Silver Blue'yu çıkardım. Şöyle kağıdından alacağım. Bugün özellikle Gillette Silver Blue kullanmak istedim. Çünkü bu P&G'nin jiletleri arasında favori jiletim 7 dahil en keskin jiletim ben Gillette Silver Blue olduğunu düşünüyorum. Uzun sakalla gayet etkili olacaktır görüşündeyim. O yüzden bunu seçmek istedim. Rex Ambassador benim tıraş videolarını çekmeye başlamadım. Yaklaşık bir ay önce falan aldığım bir aletti. Neden Rex Ambassador aldım? Fiyat olarak çok uygun bir alet değil açıkçası. Biraz fiyat olarak tuzlu. Ama daha önceki videolarda kullanmış olduğumuz Merkür Progress var. O da üzerinde bir kadranı olan ayarlanabilir bir alet. Ve onun her perdede farklı bir ayarla vermiş olduğu tıraş beni çok etkilemişti. Çok yakın ve çok konforlu bir tıraş elde etmiştim. Ve onun da bir nebze üstüne çıkabilir miyim düşüncesiyle Rex aleti edindim açıkçası. Ve aldığıma pişman değilim. Evet, pahalı bir alet ama benim tıraş keyfime çok uyumlu ve yıllarca kullanacağım bu keyfi. Çok uzun yıllar yaşayacağım bir alet. O yüzden almak istedim. Ve yüzümüzdeki köpük bence yeterli. Yavaş yavaş tıraşa başlayalım. Evet, ayar olarak ilk önce 6'ya alacağım. 6. ayarla ilgili şimdi daha önce biz bir haftalık sakalımızı en son hangi tıraşımızda uzatmıştık? R41'de. Aradaki farkları değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, başlayalım. 6. ayardayız. Bu alette de Merkür Progress'teki gibi buçuk, yani ayarların arasında birer tane daha ayar var. 5,5 var, 4,5 var. Şöyle söyleyeyim, 6. ayarda alet bize jileti sonuna kadar
hissettiriyor ama oraya 41'deki acaba dalma yapar mı? Yüzü keser mi hissiyatını çok vermiyor. Yani hiç vermiyor diyebilirim aslında. Ama bu alet üzerinde şöyle bir şey var. Bu alet yaklaşık 107-108 gram bir alet. Yani bayağı ağır bir alet diyebiliriz. O yüzden bunu böyle yüzde bir bastırmamak için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani eğer üçüncü ayarda bile olsanız, yani normal standart kullandığınız krom kaplama 60 gram civarı bir aletle olduğunuz şekilde tıraş olursanız yüzde tahrişler, noktasal kanamalar yaşayabilirsiniz. Ben sakalları bir hafta uzatınca yüzümde ufak tefek sivilceler oluyor. Şurada da bir tane sivilce var. Alet ilk perdeye çok yakın bir tıraş veriyor diyebilirim açıkçası. Ve konforu da çok net bir şekilde R41'den iyi. Ayrıca şöyle bir durum var. R41'de 2 perde tıraş olup geçiyorduk. Ben bununla 3 perde tıraş olacağım. Neden? Çünkü sonraki perdeleri ben 6. ayarda olmayacağım. Bir sonraki perdeyi 3. ayarda oluruz. Sonrakini 1. ayarda oluruz. Favorilere çizgiyi çok net bir şekilde çekiyor. Hiç zorlanmıyorsunuz. Jileti çok net bir şekilde hissettiriyor. Konfordan hiçbir şekilde ödün vermiyor. Sakalı yüzden silip süpürüyor diyebilirim yani. İlk perdeyi bitirdiğimizde bakarız. Bir perde üzerinde çok tatmin edici bir tıraş veriyor bu alet. 6. ayarda. Üzerinde ayar kadranı olan bir alet olduğunu söylemiştim ben. Bu ayar kadranı Merkür Progress'teki gibi 6 tane ayarlanmıyor. Buradan sadece üst tablayı çıkartıyoruz. Şöyle aletin üst tarafında şöyle bir kemer var. Şuradan ayarlamayı yapıyoruz. Şu kırmızı nokta var. 6. ayarda gösterebiliyor muyum bilmiyorum. O kırmızı noktayı ibre olarak kullanıp ayar seçiyoruz. Şimdi Progress'ten farkları, Progress alette kalibrasyon sorunları olabiliyor. Yani alet daha sıfırken geldiğinde, yani sıfır ayarı aslında sıfır olmayabiliyor, kayık olabiliyor ama bu çok büyük bir sıkıntı değil. Siz ona göre ayarlama yapıyorsunuz ama bu alette öyle bir şey yok. Yani bildiğiniz standart derecelendirmesi mevcut. Herhangi bir kalibrasyon sıkıntısı yok. Ama hani tekrar edeyim, bu Progress'te bile bir sıkıntı değil açıkçası. Yani Progress'i kullanmanızda size bir sıkıntı yaratmıyor. Progress'in ikinci, hani Progress'in buna göre ikinci farkını söyleyecek olursak, Progress'in de 6'ya kadar agresiflik seviyeleri var. Yani farklı etkinliklerde tıraşlar sunuyor. Evet, bunda sıkıntı yok. Bu arada birinci perdemiz bitti. Yani şöyle söyleyeyim. Gayet iyi bir tıraş verdi. Yani 34C'de falan biz iki perdede bile bu tıraşa
gelemiyoruz açıkçası. Yani bu çok net bir tıraş verdi bize bir perdede. Şöyle ufak bir kanama olmuş. Dediğim gibi yani alet ağır olduğu için biraz dikkatli gitmek gerekiyor. Şimdi Progress'ten farkını söylüyorduk. Progress'in birinci ayarından 6. ayarına aletin standart bir tarzı var. Yani 1 ile 6. ayarı tabii ki aynı diyemeyiz ama mesela 4 ile 5 birbirine çok yakın. 5 ile 6 birbirine çok yakın. Bu alette 4 ile 3. ayarın arasında o kadar büyük bir fark var ki. Yani farklı bir alet kullanıyormuşsunuz. Hissiyatı yaratıyor. Yani her ayar farklı bir alet gibi. Size farklı bir tecrübe veriyor gibi. Şimdi ben genelde 3 veya 4 günde bir tıraş olduğum için Rex Ambassador'u da aslında 3 perde tıraşta. Yani böyle sakal uzatmadıysam ben ilk perdeyi 3, ikinci perdeyi 2, üçüncü perdeyi birinci ayarda alıyorum. Ona daha dengeli gitmek adına ikinci perdeyi 3'e getirdim ben. İlk perdeyi 6'da aldık. Son perdede şöyle birinci ayarda yine tersten alırız ama yani şu an hiç gerek kalmadı gibi bir şey açıkçası. Hani alet alacak bir şeyler buluyor. Çok yakından devam ediyor ama abi kontrolünü yaparız. Ama üçüncü perde gerçekten çok lüzumsuz kalacak gibi duruyor şu an. Ben aleti dediğim gibi videoları yapmadan bir 3-4 ay önce almıştım. Bir kendisiyle bir ay içerisinde yaklaşık bir 4-5 seferlik bir münasebetimiz oldu. Alete tam alıştım dediğim noktada videolar çekmeye başladım ve 3 aydır hiç kullanmadım diyebilirim. İnanılmaz bir tıraşı var. Yani net söyleyeyim ustura kadar yakın tıraş veriyor. Ben R41 de ikinci perdede bu kadar yakın bir seviyede tıraş olamıyorum açıkçası. Ya 3 perde olacağız dedik ama gerçekten gerek yok yani. Üçüncü perdeye gitmek sadece yüzü yormak olur. Hani şöyle elimi tersten bile vurduğumda çok az geliyor ele diyebilirim. Şöyle yüzümü soğuk suyla yıkayacağım ben artık. Üçüncü perdeye gitmeyeceğim. Şimdi gerçekten bu tıraş beni gerçekten tatmin etti diyebilirim. Şu an gayet ustura tıraş olduk. Ve daha konforlu bir yüzümüz var açıkçası. Agresif aletler sevenlere hani ve biraz daha konfor arayanlara, çelik bir ayarlanabilir alet düşüncesi olanlara önerebileceğim bir alet. Günlükte kullanılamaz diye düşünüyorum ben. Hani birinci, ikinci ayarda belki ama günlük için gidilebilecek daha garanti aletler var. Hani 3 günde 4 günde bir tıraş olan, jileti yüzde hissetmek isteyen ve bir ayarlı alet arayan herkese gayet uygun bir alet. Ama dediğim gibi bütçe olarak
biraz pahalı. Tıraşımızı tamamladık. Gayet keyifli, güzel bir tıraş oldu açıkçası. Böylece Rex Ambassador'da deneyimlemiş olduk hep beraber. Benim için keyifli bir tıraş oldu açıkçası. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Tekrar size iyi bayramlar dilerim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.